Ah, Surface Duo. Tam bir aşk nefret ilişkisi. Nereden başlasam? Yıllar boyunca çeşitli telefonlar kullandım. Nokia'nın en ilginç modellerinden sonra Microsoft ile ortaklığından çıkan telefonlarını bile kullandım. Gerçekten orijinal fikirleri sahip telefonlardı. Nihayetinde iOS ve Android'in popülerliğine yenik düştü. Sonra sıkı bir Android kullanıcısı olsam da Microsoft'un bir şeyler yapması gerektiğini düşündüm. Ve yaptı da. Surface Duo geldi. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before, no. Hello? İnanılmaz havalı ve kullanışlı görünüyordu. Ama benim için çok önemli bir şey eksikti. Düzgün bir kamera. Şunun üstüne birkaç kamera atın, sonra görüşelim dedim. Ve Surface Duo 2 geldi. Artık onu satın almak zorundaydım. Türkiye'de satılmayan bu telefonu yurt dışından alıp adıma kayıt ettirdim. Bu işlem için o zaman ödediğim 2000 lira şimdi ne kadar da ucuz geliyor. Neyse. Neredeyse 3 yıl boyunca dolu dolu kullandığım bu telefon beni bazen sıkıntıya soktu, bazen sorunlar çıkardı. Aklım bazen yeni çıkan telefonlara kaysa da dönüp dolaşıp ona geldim. Bana sağladığı kullanışlılık ve keyfi başka bir cihazda bulamıyordum. Şimdi şöyle, Duo 2'nin 2 ekranı var. Diğer katlanan telefonlar gibi açıldığında tek bir büyük ekrana dönüşmüyor. 2 adet yeterince büyük ekranda üretkenliğe doyuyorsunuz. Sayabileceğim çok örnek var. Bir ekranda video izlerken diğer bir ekranda okuma yapabilirsiniz. Başka bir örnekte bir ekranda uyuyan bebeğin kamera görüntüsü açıkken diğer ekranda oğlum Susam Sokağı seyrediyordu. En önemlisi de bir ekranda tuşlamam gereken SMS şifresine veya IBAN numarasına bakıp diğer ekranda bunları yazabilmek, hatta oradan oraya sürükleyebilmek büyük kolaylık. Ekranın çerçeve oranı o kadar ilginç ki alışınca diğer ekranlar aşırı uzun geliyor. Genişçe yayılan klavyeyi kullanarak yazı yazmak çok keyifli. Ekranın katlanıyor olmasının getirdiği bir iki küçük artı da var. Örneğin ekranı hafifçe açmak saate göz atmaya yarıyor. Ve yine ekran kapalıyken glance bar dediğimiz kısımda saate ve arama mesaj gibi bildirimlere hızlıca göz atabiliyoruz. Duo'nun bir ekranını 360 derece döndürerek tek ekranını kullanabilirsiniz. Veya bu ekranın birini tamamen döndürmeden çadır modunda kullanabilirsiniz. Ya da L şeklinde koyarak laptop gibi kullanabilirsiniz. Ki ben bu sayede tripoda ihtiyaç duymadan telefonu yerleştirerek nice aile fotoğrafları çektim. Bunun haricinde diğer her şeyi normal ölçüde başarıyor telefon. Ekranlar 90 Hz olduğundan 60 Hz ekranlara göre kesinlikle daha akıcı. Gününüzü kurtaracak kadar iyi bir kamera sistemi var, hoparlörleri yeterli, katlandığında bile kalın olmayan bir gövde yapısı var. Malzeme seçiminde iç dış komple cam bir telefon olması düşündürücü. Çünkü çok dikkatli davransam da sonunda hatırlamadığım bir darbeden ötürü çatlaklarla tanıştı telefon. Kılıf bulmak da zor. Türkiye'de zaten bulunmuyor. Orijinal bumper dediğimiz çözümü kullanmazsanız yurt dışındaki sert plastik kılıflara mecbursunuz. Ve onlar da telefonun arkaya komple katlanmasını engelliyorlar. Ekosistem olarak ele aldığımızda Windows'taki telefon bağlantısı uygulaması ile akıcı bir şekilde bağlantı kurabiliyor. Ve daha da önemlisi Slim Pen 2 kalemi ile harika işler çıkarıyor. Bu kalemin arka düğmesini tıpkı uçlu kalemin tepesine basar gibi kullanarak hızlıca not defterini açabilirsiniz. Ve yine yazıp çizdiklerinizi silmek için kalemin arka ucunu kullanabilirsiniz. Bu kadar iyi bir işlevselliğe başka bir kalemde rastlamadım. Hele ki form faktörü sayesinde yanınızda küçük bir defter taşıyor gibisiniz. Daha popüler olmaması çok üzücü. Bazen işletim sisteminin azizliğine, sistem hatalarına rastladığım oldu. Bluetooth konusunda da ilginç şekilde sıkıntılar yaşadım. 2 yılın sonunda ultra geniş açı lensi durduk yere hakkın rahmetine kavuştu. Bazen of dedim, şimdi elimde standart bir telefon olsa iyiydi. Belki de bu bahsettiğim aşk nefret ilişkisi yüzünden bu telefon, katlanan telefonlara ilgi duyan herkese hitap edebilecek bir seçenek olma şansını kaçırdı. Siz ne dersiniz? Türkiye'de de satılsa bu telefonu alır mıydınız? Yorumlarda buluşalım. Surface Duo 2 benim için muhteşem bir teknolojiydi. Onu elden çıkarmayı düşünmüyorum. Hatta not almak ve içerik tüketmek için hala masamda tutacağım. Ama artık biraz değişiklik zamanı. Biraz sağlam,
Biraz da cesur olma vakti. Bir sonraki videonun konusu da böylece belli oldu. İçerikten keyif aldıysanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.